Şimdi ben bazı meseleleri bir şekilde çalışıyorum. Şimdi çalıştığım konu arttıkça aman yarabbi bu nasıl bir derya diye hayretim artıyor yani. Şimdi fıkıh çalışıyorum. O kadar söz sahibi insan var ki yani onların isimlerini ezberlemeye bile ömür yetmez. Emsile çalışıyorum aynı şekilde. O kadar çok emeği geçen hocalar var ki. İslami temel kaynaklar var. Bu kaynakların her birisine baksan 10 cilt, 15 cilt, 20 cilt, 30 cilt. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız esere bakalım Risale-i Nur'a. Sadece haşir bahsini Üstad Hazretleri ben 500 kez okudum diyor bak. O eseri telif eden zat en kemal manada okuyabilmesine rağmen 500 kez okumuşsa biz bu kadar nakıs kalmamız halinde 5 milyon kez okumamız lazım. Ama şeytan ikinci bir dersin tekrarında aynı ders değil mi diye damara girebiliyor. Çok ilginç bir durum yani. Vakıf olmamız gereken alanların çokluğuna bak. İnsanın sabah, öğle, akşam gerçekten uyumadan ilim çalışması lazım. Bir tane alim var. Babası bayram sabahında birkaç gün geçince artık ikinci gün, üçüncü gün darılıyor yani. Oğlum elimizi öpmeye de mi inmeyeceksin diye geliyor, iniyor, gönüllerini yapıyor. Yarım saat sonra geri çalışmaya gidiyor. Ve nasıl alim olunur onun vasfını gösteriyor bize yani. Yani bir şeyleri bilme uğruna nelere katlandığını görüyor musun? Şimdi mesela bir de biz otursak, burada en temel eser Risale-i Nur'da, desek ki şu sözler kitabının şöyle bir fihristesini çıkaralım diye burada hepimiz afallarız. Bizim gündelik işimizin fihristesini çıkaralım desek afallarız değil mi? Biz meselenin en temelinde aczimizi ve ihtiyacımızı yeterli kadar bilmiyoruz. Çokça zikrediyoruz. Biz yarayı deride zannediyoruz ama yara deride değil, derinde. Bunlar iman zafiyeti hastalığının açık açık göstergeleridir. Dilin başka, elin başka, kalbin başka, amelin başka. Bunlar ciddi iman zafiyetleri. Şimdi işten kovulan nice adamlar var. Kovulmak istemiyor bak. Ama yaptığı amellere o adamın kovulmasına mecbur bırakıyor onu. Geç geliyor, bir daha geç gidiyor. Gelen müşteriyle kavga ediyor, bir daha kavga ediyor. Kasadan para çalıyor, bir daha çalıyor. Elektriği açık unutuyor, bir daha açık unutuyor. İşte ilacı götürürken reçeteye özel yazdırması lazım, yazdırmıyor, başını belaya sokuyor. Öyle oluyor, böyle. Diyor ki kurban olayım beni kovmayın ama senin yaptıkların kovulmanı artık lazım hale getirdi. Öyle değil mi? Şimdi bizde de böyle oluyor. Bizim davranışlarımız, dilimiz, kalbimiz Allah'tan uzaklaşacak çok emareler barındırıyor. Ama biz dilimizde birbirimize diyoruz ki abi ben bu hizmeti çok istiyorum, kurban olayım diyoruz ama dili Ali söylüyor, kalbi Muaviye diyor derler değil mi? Hani o hakem olayı var ya onun için öyle bir betimleme yaparlar. Darb mesel. Acizliğimizi anlamaya bir engel de nedir? Vesvesedir yani. İnsan o hayal dünyasında gerçekleşmemiş bir sürü vukuatla uğraşırken kendisini düşünecek, iç derinliğini yakalayacak, dünyada ne kadar aciz olduğunu anlayacak ve acizliğin tamamlayıcısı olan rububiyetin Allah nezdinde olduğunu anlayacak. Ho olur mu öyle ya? Olmaz. O yüzden afaki bir işle uğraştırılan vesveseyi yakalanır ve kendi benliğini unutur. Şimdi az önceki vesveselerle uğraşılmasının sebebi ne peki? Üstad diyor ki ilim onu tart eder. Cehil onu davet eder. Yani biz meseleleri derinlemesine bilmediğimizden dolayı bu meseleyi zaten biliyoruz zannına kapılıyoruz. Biz bilgiyi put olarak kullanıyoruz bu asırda. Şunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim. Öğreniyorsun, amel etmiyorsun. Senin kadar bilgi bilen adamlar ülke yönetmiş yani. En öne atılmışlar. Tevekkül artmış çünkü adamların. Teslim artmış. Ben varım demiş ya. Senin bilgin arttıkça köşede uyuma seviyen artıyor yani. Bu olmaz ki yani. Sen bilgiyi put olarak kullanıyorsun. Bilginin put olmaz mı? Haz veriyor. Şeyh Google var. Niye var? İşte o yüzden var. Haz veriyor diye vardı. Bir olay olduğu anda bu kapıdan yüzlerce adam gelir. Aradan yıllar geçer. Aksiyonu görürler. Derler ki ya bu aksiyon bize göre değil. Zahmetli bu iş derler. Ben sadece biraz bilgi öğrenmek için buradaydım. Buna taliptim derler ve ne olur? Ondan sonra terk eder giderler. Sabır, sebat hak getirir. Aman biraz şöyle biraz ezberler yapıp ben birilerine sadece bilgi anlatacağımı zannediyorum. Niye biz şair miyiz? Tiyatro oyuncusu muyuz biz? Sen bileceksin. Göğsünü siper edeceksin, başına iş gelecek. Geceleri böyle kasıklarını tutup ağrı çeke çeke Rabbine ağlayacaksın. Bu dünyada senin adın bu yani, hizmeteri bu yani. Talebeysen bu, tabelaysan o değil. Tabela başka, gösterir sadece ben buradayım, ben şuradayım. Ama ağır işler var, bunları yapman lazım denildiğinde ya evet der seni aldatır ya da kaçar gider kendini aldatır. Aldanmanın yolları buradan başlıyor yani. Ve şeytan bunları biriktirdikten sonra hizmetin içindeki bir adam için ilk yapacağı iş. İştiyakını zedelemek, şevkini zedelemek. Boşa geçmiyor. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Çünkü ilk oradan zedeleyecek. Şevkini kıracak, iştiyakını kıracak. Ama bilmek öyle mi? İnsanlara yetişmek öyle mi? Herkesin cennetine, cehennemine koşma çabası öyle mi? Başlayalım mı okumaya yavaştan? Buyur. Bismihi Subhanehu. 22. mektup, 2. mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Ey ehli iman! Sabıkan, adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Şimdi beyler burada sabıkan diyor. Sabıkan ne demek? Öncesinde. Öncesi ne peki bu bahsin? Uhuvvet sensin. Şimdi burada adavetten maksat nedir biliyor musunuz? Hani insan
bir hal başına gelir, birisine öfkelenir. O adavetten bahsetmiyor. O her insanda olabilecek bir hal. Burada neyden bahsediyor biliyor musunuz? Ehli adavetten bahsediyor. Yani kalbinde muhabbete yer kalmamış. Zaten muhabbetle adavet nurla zulmet gibi aynı kalpte barınmaz. Yani burada hali adavet olmuş. Bir insan bir insanı sinirlenip böyle kısa süreli bir öfke çıkabilir mi ortaya? Çıkabilir. Burada ondan bahsetmiyor. O kadar kalbi adavet bağlamış ki senin saçından, kaşından, gözünden, soyadından, yani düşmanlık etmek için hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Her şey onun için bir argüman düşmanlık edebilmek adına. Her halin sebebi bu olduğu gibi bu halin sebebi de yine zaaf-ı iman. Şimdi burada bir insanın zaaf-ı iman hali varsa Allah Azze ve Celle rabıtası az demek. Yani hayatının her evresinde Allah'ı hissedip Allah için yaşayamıyor demek. Şimdi Allah ile rabıtası az olan adam için Allah'ın hatrı da az demektir. Şimdi ben sana şu saati hatıra versem Ömer. Hatırada ne vardır biliyor musun? Hatır vardır. Yahu sen bu saate baktıkça, benim hatırama baktıkça, ya bu Mehmet'in hatrı da çiğnenmez dersin ya. Bir gün arasam desem Ömer şöyle müşküle düştüm. Abim ben senin hatırını çiğnemem dersin, doğru mu? Demek hatıra hatırdan verilir. Şimdi şu vücudundaki hatıralara bak, kaşa, göze, buruna, saça, ayağa, kulağa. Bu hatıraların hepsi ne için veriliyor? Hatır için. Yani olay anı olduğunda Allah Azze ve Celle benim hatırımı bil diyor. Peki hatrı zayıflatan neydi? Zaaf-ı iman. Şimdi ben sokakta herhangi bir insana çevirip benim çocuğuma bir saat bakar mısın desem bakmaz. Beni tanımadığı için benim bir hatırım yok onda. Ama ben sana getirsem Onur çocuğumu, çocuğum yerinde durmayan biri de olsa, sana çok sıkıntı da çektirse benim hatırıma o çocuğu sever, muhafaza edersin. Demek mümin mümini çok güzel vasıfları olduğu ve gönlünü hoş ettiği için sevmek zorunda mı? Hayır. Hiç vasfı olmayabilir. Onunla mizacı uyuşmaya da bilir. Karakteri uyuşmaya da bilir. Hatta yer yer ondan rahatsız da olabilir. Ama Allah'a imanı yani rabıtası kuvvetliyse Allah'ın hatrına o da sevilir. Demek bir insan Allah Azze ve Celle'yi tanısa, bilse, iman etse onun hatrına tüm müminleri sevecektir. Allah'ı sevmeyen, onun hatrı için başkalarını sever mi? İmkanı yok. Bak sorun nerede yine? İman zafiyetinde. Bir insanın Allah'a sevgisinin şiddeti onun hatırına katlandıkları şeyde ortaya çıkar. Sen Allah için ne kadar şeye dişini sıkıyor, ne kadar şeye tahammül ediyor, ne kadar şeye katlanıyorsan sen sevgini delikanlı gibi ispat ediyorsun demektir. Buyurun. Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Az önce adaveti konuştuk mu? Düşmanlığı. Evet. Sebebi ne dedik? Zaaf-ı iman. Bakın zaaf-ı iman varsa adavet vardır. Adavetin bir de kardeşi var. İkisi de insanların birbiriyle yaşantısındaki bütün lezzeti alıyor. Nedir o? Hırstır. Allah aşkına etrafınızdaki kardeşliklere, dostluklara bakın. Neden yıkılıyor? Makam sevdası, para sevdası, önde olma sevdası. Böyle işlerde de çok var değil mi? Dur alkışı ben alayım. Bunlar ne yapar? Öyle bir hırs girer ki kardeşlikleri birbirine zedeler durur. Çünkü hırsta şöyle bir özellik var. Dünyayı hemen ister. Kullanmayacaksam bile bu evi hemen almam lazım. Tamamını alayım. Alışveriş gardırobuma sığmasa bile hepsini alayım bak. Ya ben bunları yemem ama hepsini alayım. Şu arsalar da benim olsun, arsalar da benim olsun. Kullanabilecek misin? Yok, kullanamayacağım. Yaşım 70 ama benim olsun. Dünyayı hemen ister. Ahireti nasıl ister peki? İnşallah. Öyle olmuyor mu? Abicim sen bu dünya için yaratılmadın, ahiret için yaratıldın. Bak namazını kılman lazım, Rabbini tanıman, okuman lazım, hizmet et ya. Vallahi çok doğru söylüyorsun kardeşim. İnşallah ben de bir gün öyle olacağım. Allah Allah. Dünyada böyle yapmıyorsun. İnşallahı nasıl kılıf olarak kullanıyor görüyor musun? Demek hırsın bir özelliği de bu. Dünyadaki küçücük lezzeti atlattırır, ahirette gelecek batmanlarca lezzeti unutturur. Hırsın özelliklerini tanıyoruz. Peki bu özellikler ne yapıyor? Bizim toplumsal olarak yaşantımızın bütün lezzetini alıyor, bütün bereketini alıyor. Buyurun devam edelim. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi kat'ıdır. Yani hırs olarak bir millete örnek göstereceksen, dünya hırsı olarak kime örnek göstereceksin? Toprakları bile kendisine ait olmayan, oraya çöküntü olan bir millet var yani. Yahudi millet. Şimdi bunlar hırsa nasıl örnek? Yani insan bunu anlamada biraz zorluk çekiyor. Ya Mehmet, şimdi sen bunlara hırsa örnek veriyorsun da bu millet para yönetimini belki elinde tutan milletlerden bir tanesi. Şimdi bak bunlar hırslarından dolayı parayı elinde tutsalar bile yiyemiyorlar. Allah bazısına vermiyor, yedirtmiyor. Bazısı da bunlar gibi veriyor, hırstan gene yedirtmiyor. Bunlar biriktirmekten, kafalarında sinsi planlar yapmaktan, bekçilikten başka yaptıkları bir şey yok. Neye bekçilik ediyorlar? İşte bir şeyleri biriktiriyorlar.
İnşallah o biriktirdikleri de ileride Müslümanlara yar olacak. Biz öyle zannediyoruz. Hırstan dolayı bunlar yese yemese, doysa doymasa her şeyi biriktirmekten, bekçilik yapmaktan, onların derdine düşmekten başka bunların tadını alacak bir hale ulaşamıyorlar. Yani birisi var yemiyor, birisi de yok yiyemiyor. Hiçbir farkı yok. Şimdi mesela bir örnek diyelim. Vardır öyle tanıdıkları olan. 20 tane evi var, her evi kirada. 30 tane arsası var, her arsaya bir şey ekmiş. 5 tane evi var, yazlık kışlık bir onda bir bunda kalıyor. Ya bu adam bunun vergisini mi ödesin, kiracıyla mı uğraşsın, halı mı alsın? Şimdi bazen evin prizi bozuluyor. İnan 6 ay sonra zor uğraşabiliyorsun. O kadar işin var yani, sen ahirette namzet bir adamsın. Ya bir de bu kadar arsanın, evin, işin gücün hepsinin prizinin bozulduğunu düşün aynı günde. Buzdolabının bozulduğunu düşün. Bunların kira gelirleri bilmemlerinin onun peşinde koştuğunu düşün. Sen bir lokantada şöyle babacığım bir 5 şiş çek de yiyelim. Ya şöyle güzel bir tantuni yap da yiyelim diyemezsin ki bunlara koşturmaktan. Gündüz bunlara koşturursun, gece bunların koşturmasına dinlenirsin yani. Hırs ne o zaman? Elinde var ama yedirtmiyor. Devam edelim. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Hırs en büyük daireden en küçük daireye kadar tesirini gösteriyor. Kainatta işleyen büyük büyük çarklar var. Hiç kimsenin karşı gelemeyeceği. Bu çarklara ne diyoruz? Adetullah diyoruz. Ben artık su içmeden yaşayacağım. Yaşayamazsın, bu bir adetullah. Dünyada bütün bulutlar artık gitsin istiyorum. Gitmez. O bir adetullah. Bu adetullah hangi çark oluyor? Büyük çark. Peki sen bu büyük çarkların nasıl işlediğini tanımayıp bunlara zıt yönde hareket eden bir küçük çark olursan bu büyük çarkın dişleri seni ezer mi ezmez mi? Demek ki bir insan Allah Azze ve Celle'nin kainata koyduğu büyük çark hükmündeki adetullah, sünnetullah, şeriat-ı fıtriye aynı mı hepsi? Üçü de aynı kavram. Fen derslerinde ne diye gösteriyorlar? Yasa diye gösteriyorlar. Bir insan bu büyük çarkları bilmezse, bunlara uygun cihette hareket etmezse, zıt yönde davransak o küçük çark bunların arasında ezilir. İşte bu düzenin tamamına da şeriat diyeceğiz. Bir insan şeriatı bilse, kainatın ritmini duysa, o ritme ayak uydursa bu sefer muvaffak olur. Şimdi bir kademe daha derinleşelim. Kainatın ritmini bilmeye şeriat dedik. Peki şeriat kaça ayrılır? İkiye. Bir, tekvini şeriat dediğimiz, yani yaratılış şeriatı dediğimiz şeriatı fıtriye. İki, kelamullah'tan gelen şeriatı Ahmediye. Şeriatı fıtriye bu dünyada hüküm süren Allah'ın yarattığı o büyük çarklardır. Güneşin doğması, ateşin yakması. Bir insan şeriatı fıtriyeye karşı gelse, o büyük çarka küçük çark olarak karşı gelse ne olur? Ezilir. Dışarısı eksi 30 derece, ben dışarıda atletle otururum. Oturamazsın, hasta olursun, verem olursun, kanser olursun, doğru mu? Şeriatı fıtriyeye karşı geldi. Ben zehiri çay gibi içerim. İçemezsin. Ne yapar, seni öldürür. Neden ölürsün? Çünkü bu şeriatı fıtriyedir. Ben Mersin'deki 52 katlı binanın üstünden atlarım. Atlayamazsın çünkü yer çekimi var. Yani gravitiyen kuvvet var. Şeriatı fıtriye mi bu? Şeriatı fıtriye. Allah kanunu böyle yarattıysa sen ona muhalefet edeceğim her dediğin anda tokadını yersin. Dünyada başarılı milletlerin, insanların, kavimlerin aklınıza ne gelirse başarıyı yakalayabilmesinin sebebi şeriatı fıtriyeyi iyi bilmeleridir. Mesela teknolojide çok ileride olan ülkeler var. İnşallah biz hepsini geçeriz bir gün ama var. Demiri kullanıyorlar, arabayı kullanıyorlar, otomotivi kullanıyorlar. Neyde iyi bu insanlar? Yeryüzündeki şeriat-ı fıtriye denen kanunları o kadar güzel okumuşlar. O çarkların yönünde o kadar güzel dönmüşler ki Allah da onları muvaffak etmiş. Demek ki inansın inanmasın, bilsin bilmesin, Allah'ı tanısın tanımasın, şeriat-ı fıtriyeye kim uygun davranırsa o muvaffak olur. Bir insan şeriat-ı Ahmediye'ye karşı gelirse onda da bu dünyadaki cezasını az, ahiretteki cezasını çok görür. Yani şeriat-ı fıtriye ekseriyetle bu dünya için, şeriat-ı Ahmediye de ekseriyetle ahiret alemi için. Bu ikisinin birleşimine şeriat diyeceğiz. Bir tanesi kelamullah olan Kur'an, Allah'ın kelam sıfatından gelen bir şeriat. Öteki kainat kitabı dediğinde Allah'ın irade sıfatından gelen başka bir şeriat. Allah'ın bu ve bu sıfatlarından gelen şeriatlar birbirine muhalif olabilir mi? Aynı kilit anahtar gibi birbirlerine örtüşüyor. Hırsta öyle bir özellik var ki iki şeriata da muhalif. Ne dünyadaki şeriat bunu kabul ediyor, şeriat-ı fıtriye,
ne de şeriat Ahmediye bunu kabul ediyor. Yani hırsın cezası iki şeriatın tokatı. Kainat kitabındaki uyumu görüyorsun bak. Şimdi kainata baktığında insan eli değmeyen her yer temiz mi? Temiz. Peki Kur'an'da da İsmi Azam'daki Kuddüs isminde de hep temizliği öneriyor mu? Öneriyor. Şeriat-ı fıtriye, şeriat Ahmediye çok uyuyor bak. Yeryüzüne baktığınızda yine insan eli değmeyen bir yerde israf var mı? Mesela abi ağacı ektim de buluda çıktı ağaç. Yok ya, onda israf yok yani. O ağaç çürüse bile israf yok. Toprak alıp gene öğütüyor onu. İstihale makinesine dönüştürüyor değil mi? Neler yapıyor? Peki Kur'an'a baktığınızda Kur'an'da israfı uygun görmüyor değil mi? Bak nasıl o kitapla o kitap birbirine uyuyor değil mi? Peki kainatta her şeyde bir ölçü var mı? Var. Peki Kur'an'da adaleti bize öneriyor mu? Evet. Kainat kitabındaki ölçüyle Kur'an'ın adalet emirleri nasıl da birbirine uyuyor? Hırsta öyle bir zulüm var ki ne şeriat-ı Ahmediye'ye uyuyor ne de şeriat-ı fıtriyeye uyuyor. Yani hırsa sahip olan bir insan iki şekilde bunun tokadını yiyor. Nasıl yediğini birazdan yine derinlemesine gireceğiz. Dışarıda iki öğrenciyi görsen abi ben hırs yapıp çalışıp bu adamı geçmem lazım diyecek. Bunu iyi bir şey zannedecektir. Dünya ticaretinde bir insan, mal edinmede bir insan, çocuk edinmede bir insan, başarıya sahip olmada bir insan hırsı hep iyi zannedecektir değil mi? İyi olan hırs değil, iyi olan gayret. Ne farkı var? Bakın şimdi çok ilginç bir olay var. Şurada bir galerici düşünelim, burada da bir galerici düşünelim. Bu galerici hırsla işini yapıyor. Bu araba galerisi de gayretle bu işini yapıyor. Bununla bunun amelini birbirinden ayırabilir misin? Amel ayrılmaz bak. Bir adam hırsla da çalışsa ameli aynı, gayretle de çalışsa ameli ayrı. Nerede ayrılacak? Neticede ayrılacak. Demek hırs nerede belli olur? Neticede belli olur. Hırs ile çalışan adam işin neticesinde Allah'tan uzaklaşırken gayret ile çalışan adam neticeleri Allah'tan bildiği için Allah'a yakınlaşır. Yani hırs ile çalışan dünya için dinini feda eder, terk eder. Gayretle çalışan adam dünyayı ayaklar altına alır, dinini yüceltir ve yükseltir. Birazdan birkaç örnek inceleyeceğiz. Hepsinde neticede problem çıktığını göreceksiniz. Buyur. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesiri gösterir. Peki bir adam ben Rabbime güveniyorum deyip köşeye geçip yatsa olur mu tevekkül? Olmaz. O zaman bir insan hırs kavramını biliyorsa tembelliğe düşmemek adına bir kavramı daha bilmek zorunda. Nedir? Tevekkül. Çünkü burada öyle diyor. Tevekkülvari talebi rızık. Rızkımı hırsla mı talep edeyim? Hayır, hırsla talep etme. Nasıl talep edeyim? Tevekkülvari. Peki tevekkül ne demek? Bakın Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor, beni dehşete düşürüyor. Üstad Hazretleri diyor ki tevekkülsüzlük içinde derdi maişet ruha sersemlik verir diyor. Bunu o sahabe bahsinde anlatıyor. Onlar da koşturmuş, onlar da çalışmış. Bizden farkı ne? Tevekkülvari bir şekilde derdi maişete çalışmışlar. Sizin dünyaya koşturan insanlara lafı anlatamamanızın bir sebebini de anladınız mı? Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet ruha sersemlik veriyor. Hani narkozdan çıkan arkadaşlarla böyle esprileşiriz değil mi? Abi ilk çıktı kebap dedi, ilk çıktı şalgam dedi deriz. Neden? Ruhta bir sersemlik olur narkozdan uyanan insanda. Derdi maişet halindeki bir ruhta da aynı hal oluyor işte. Hep onun derdiyle senin hiçbir söylediğin o adamın ruhunun içerisinden geçmiyor. Peki tevekkülvari şekilde rızka koşmak ne demek? Bunu niye konuşuyoruz? Tevekkülle rızka koşarsan hırsı izale etmiş olursun. Az önce çarkları işledik. Adetullah'a uyarak koşan tevekkül etmiş olur. Yani Allah'ın koyduğu kanunlara muhalefet ederek tevekkül edilmez. Alemin bir tanesi vallahi ben inzivaya çekiliyorum artık yeter bu dünyadan bıktım demiş. Bir tane de onu gören komşusu aman ya Rabbi ya diyor hoca çekilmiş inzivada aç susuz diyor yemek götüreyim. Birinci gün getiriyor kapıyı çalıyor. Hoca demiş dünyayla ilişkim yok. Bir daha çalıyor. Allah ses gelmiyor diyor hocayı rahatsız etmeyeyim o işini bilir. Kadın geri çekiliyor. Yemeği getirmiyor. İkinci gün aynı. Çalıyor. Hocadan tık yok. Tevekkül halinde ya. Bir daha tık. Aç kalıyor tekrar. Üçüncü gün kadın bir daha yemek getiriyor. Ya diyor hoca aç mıdır susuz mudur? Kapıyı vuruyor. En son hoca içeriden deyince ha diyor tamam bu ver demek. Kapının önüne koyuyor. Hoca diyor vallahi Allah'ım veriyorsun da öksürtmeden vermiyorsun diyor. Şimdi Allah'ın kainata koyduğu kanunlara muhalefet ederek tevekkül edilmez, beklenmez. Demek tevekkülde bir şart var. Allah'ın yarattığı sebeplere müracaat etmek zorundasın. Ama neticeleri Allah'tan bilmek zorundasın. İşte tam imanın ince çizgisi burada gidiyor. Şimdi Allah insana şart-ı adi planında cesaret verir. Neticesinde ne verir? Zafer verir. Savaşlar nasıl kazanılıyor? Böyle kazanılıyor değil mi? Gayret verir. Gayretin neticesinde ne verir? Zenginlik verir. Sen şimdi bunları nasıl elde ediyorsun? Allah'ın yarattığı yeryüzündeki kanunlara uyarak elde ediyorsun. Tabii ki de bazen şuzuzat nevinden. Yani kanunların dışına çıkaraktan Allah hiçbir sebep yokken de bir adama Mısır'daki deden öldü şu piramit sana bıraktı diye zengin edebilir. Ama bu Allah'ın elindedir.
Yani benim elimde değildir. Hani ben bunu Allah'tan umarak bekleyemem. Allah verirse verir. Benim amel etmeden bunu umarak Allah'tan beklemem. Ya Rab aç işte bir kapı haşa demem. Nimeti tahfif etmek, hafife almak olur. Allah'a muhalefet etmek olur. Risale-i Nur'da bir cümle daha geçiyor. Tertibi mukaddematta tevfiz tembelliktir diyor. Ne demek biliyor musun? Bir iş yapacaksan onun ön hazırlığını yapmazsan bu da tevekkülün dışına çıkıyor diyor. Tertibi mukaddematta yani bir işin başlangıcının tertibinde tevfiz etmek, işi Allah'a bırakmak tevekkül müdür? Tembelliktir diyor. Yani ben işlerimi Allah'a bırakırsam ancak hırs olmayacak bende. Şimdi bak tevekkülün kaideleri var ama. Bir dedik adetullah'a uymak. İki, tertibi mukaddematta tevfiz etmek tembelliktir diyor. Yani ya aman bu işleri böyle hazırlıklı gelmeye gerek yok. Yani pili kontrol edip doldurmama gerek yok. Tembelliğe giriyor Risale-i Nur'da bak. Bu pil biter mi? Önden bakayım mı? Derecesine bakayım mı? Bunları yapmadın mı olmuyor. Şimdi aşağıda bir bahçe var mı bizim kapının önünde? Hadi yarın buğday ekelim. Ekebilir miyiz? Ekemeyiz. Ne lazım? Ağaçları keseceksin. Üstünü yakacaksın. Altını üstüne getireceksin. Buğday ekmeye hazır hale getireceksin. Ondan sonra buğday ekeceksin. Yani olayın mebadisini, öncülerini hazırlamadan bir işe kalkışmak tevekkül değildir. Yani biz ihtiyarlığımızı düşünüp şimdiki gençliğimizin bile kıymetini bilmezsek bu bile tevekkülsüzlüğe girer. Daha sonra acaba bu kadar okuma yaptım, imanımın neyi eksik diye düşünmememiz lazım. Bir tane fıkıh kaidesi okumak istiyorum burada. Fıkhın kaidesi şu: onsuz bir farz yapılamıyorsa o da farzdır. Abdestsiz namaz kılınamıyorsa abdest de farzdır. Bir işin mebadisi, ön hazırlığı neden önemli anladınız mı? Ne güzel kaide ya. Devam edelim mi? İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Bu da ilginç bir mesele ya. Benim bu kadar istidadım, kabiliyetim var. Bazen aç kaldığım oluyor. Ağacın tek kabiliyeti yerinde durmak ama hiç aç kaldığına şahit olan olmamış bir ağacın. Şimdi bir gün ben de şunu sordum kendime. Dedim ki ya Rab bizim normalde rızkımızdan endişe etmememiz, ahiretimizden endişe etmemiz gerekiyor. Bu ahvalin tam zıttı bizde cari. Rızkımızdan endişe ediyoruz ama ahiretimizden endişe etmiyoruz. Hepimiz cennetliyiz gibi. Şimdi dedim ki ya Rab ben bunu bir düzgüncesine düşüneyim. Rızkımdan endişe etmemem gerekiyor. Ama gerçekten de çok tesadüfi sebeplere bağlı gözüküyor. Şimdi aslı gramı gramına belli, tebayün etmiş. Ama sebeplere baktığında tesadüflere bağlı gibi gözüküyor. Bir gün bir telefon geliyor, bir yıl geçiniyorsun onunla. Yani bu kadar komik bir şekilde nasıl rızık adam bulur? Şimdi ben şunu sordum ya Rab dedim. Benim rızkım neden bir kayısı ağacı gibi, bir elma ağacı gibi ayağıma kadar gelmiyor? Madem belli. Fatih'in bir akrabası var. Allah şifa versin. Ayakkabı işi yapmış. Tabii o ayakkabının yapıştırması derken onu ciğere çeke çeke ciğerden rahatsız olmuş. Sizce böyle bir insanda rızkın peşinde koşma, yani o rızkı bulma derdi olmasaydı böyle bir meslek yapar mıydı? Yapmaz değil mi? Şimdi mesela çok vardır içinizde ameliyatlara giren ya da bir tanıdığı ameliyat olan. Ben de girdim ameliyata bir iki kez. Allah yardımcılar olsun. 3 saat, 5 saat, bazen 10 saat kanla kemikle uğraşıyorlar. Doktorlar, hemşireler, hekimler, orada görevli anestezisi uzmanı. Allah hepsine yardımcısı olsun. Şimdi sizce bu insanın maddi olarak bir geçim derdi olmasa böyle bir iş yapılır mı? Zor bir iş yani. Biz belki doktorluk deyince değil mi reçete yazma kısmını görüyoruz ama bir ameliyata giriyorlar. 5 saat, 10 saat zahmetli bir iş yani. Bak sen dişçisin yani, her gün insanın ağzında geziyorsun. Şimdi rızkın senin bilmediğin bir yerlerde olmasa bu iş yapılır mı? Yapılmaz. Şu kazağı örer mi adam rızık derdi olmasa? Örmez. Şu pantolonu diker mi adam? Dikmez. Niye? Kainatın adetullah kanunu bu. Kuşlar rızık için uçar. Balıklar rızık için yüzerler. En hantal hayvan bile ya neslini çoğaltmak ya da rızkı için hareket ediyor. Demek ki rızık milimi milimine, gramı gramına belli ama Allah arayalım diye bir yerlere koymuş ki yeryüzünde hareket ve faaliyet olsun diye. Yoksa şu oturduğunuz koltuğu da yapan olmaz, şu halıyı da diken olmaz. Devam. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Bir hayvan düşünün aklınızda. Düşün bir tane Murat Baba. Neyi düşündün? Köpek. Kaç tane evladı var bunların? Bir sürü evlatları var. Bir tefekkür et, canlandır. Buyur. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. O çakallar, sırtlanlar nasıl? Efsaneler ama aç kalıyorlar. O aslan nasıl aslan? Kral kral. Aç kalıyor o kral. Bazı belgesellerde görmüyor muyuz? Midesi yapışmış. Hatta belgeseli sunan son enerjisini de bu avı için kullanıyor diyordu. Çünkü haftalardır, aylardır yemek yemedi vesaire diyordu. Burada kemikleri sayılıyor. Senin o kral aç kalıyor. Devam. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf-ı acz lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi... Bekle. Bak şimdi çok ilginç. Senin o kral aslan, sırtlan aç kalıyor.
Ama açlıktan perişan olması gereken yavrular daha bir kez açlık derdi çekmiyor. Bunun sırrı ne? Gücü, iktidarı, kuvveti elinde olan, hırs ile avını kovalayan aslanı, sırtlanı, kaplanı aç kalıyor. Yavruları tevekkül içerisinde her daim karınları doyuyor. En aciz yavrulardır ama tevekkül ile rızka en kolay ulaşan gene yavrulardır. Demek rızka ulaşmanın ve tevekkülün yolu acizlikten geçer. Kim elma kurdu kadar rızkın içerisinde kendini bulmuştur? Mesela İrfan, çok sevdiğin bir tatlı var mı? Baklava. Mesela baklavadan bir evin oldu mu hiç İrfan? Keşke olsa. Bak, elma kurdu. Elmanın içerisinde evi var ya. Ömer, senin ne var ya sevdiğin? Dondurma. Dondurmanın içinde düşsene evin olduğunu. Kayar durursun böyle huu diye. Şöyle tutuyorsun, ya oltaya asıyorsun ya şöyle vuruyorsun yani. Elma kurdu rızkın içerisinde ömür geçiriyor ya. Bizim aç kaldığımız ne kadar çok işimiz oluyor değil mi? Seyahatimiz, şuyumuz buyumuz oluyor. Elma kurdu en aciz ama rızkın içerisinde. Koca aslan aç kalıyor. O garip kureba yavrusu tevekkül içerisinde hep besleniyor, hep besleniyor ya. Kendisinde aslan gibi, sırtlan gibi bir şey var zanneden insanlar tevekkül içerisinde o rızka ulaşamaz. Hırs ile sürekli rızkını kovalar halde olurlar. Bakın, dikkat edin etrafınızda. Adamın şehir kadar serveti var. Hala onu konuşuyor, hala yetmiyor. Bu tür insanlarla oturun, birkaç saat muhabbet edin, şu cümleleri duyacaksınız. Ben buralara kendi zekamla geldim. Elma kurdu senden daha tok. Zeka varsa o bizden zeki olması lazım. Ben buralara kendi mücadelemle geldim. Ben bunları mücadelemle elde ettim yani, bu kadar malı, serveti. Şimdi bu insanları gördüğünüzde hırs ile o malı elinde tutamadığını göreceksin. Ama küçük bir çocuğa bakın, tezgaha bile yetişemez. Ama tezgaha yetişememesinin acziyetinin çağrısıyla Allah ona tezgaha yetişeni gönderir. Kocaman aslan, sırtlan aç kalıyor. O yavrunun acziyet duasıyla herkesi parçalayan aslanın, sırtlanın ağzındaki lokmayı o yavruya gönderiyor Allah. Nedir bu? Çok ilginç bir olay değil mi? Bir erkek ortamda olan herkesten üstün olmak ister. Bir kişiye hariç. Kim kime hariç? Baba evlada. Üstad diyor değil mi buna? Neden? Evladı kendinden üstün olsa memnun olur bak. Demek ki Allah orada nasıl bir ilişki kuruyorsa, hırsı çıkartıyorsa nasıl bir hal yaratıyor orada ya. Devam edelim mi? Ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki En güçlüsü leş yiyor, en zayıfı löp et yiyor. Hele bir de kış geldi mi falan, sırtlanlar, aslanlar, panterler aç kalıyor, ne yiyor? Artık hangi kemiği, hangi eti bulduysa. Kartallar böyle göklerde, akbabalar, şunu baksan hepsi kudretli yaratıklar. Ama ne yapıyor? Fare kovalıyor. Koca aslan tavşan kovalıyor. Aç kalmış bak. Çoğu zaman da leş bulup leş yiyorlar değil mi? Üstad Hazretleri diyor ki onlar zaten fıtraten leş yerler diyor. Eğer rızık iktidarla kazanılsaydı aslanın rızkı olup yavrunun açlıktan ölmesi lazımdı. Güçlünün rızkı olup zayıfın açlıktan ölmesi lazımdı. Ben benim zekamla kazandım diye kazanılsaydı, ben biriktirdim bunları, ben yaptım bunlarıyla kazanılsaydı bütün güçsüzlerin ölmesi gerekirdi. Benim bu yaşımda aç kaldığım oluyor ama annemin karnında o acizlikte hiç aç kaldığım olmamış. Elma kurdu gibi en acizler en güzel besleniyorsa şurayı kesinlikle anlamak lazım. Rızık kazanılmaz, verilir. Madem rızık kazanılan bir şey değildir, hırs ile onun peşine düşen kendini de kaybeder. Kainatın dengesine bakın, aslan ve yavrusu gibi en güçlüler en güçsüzler için çalışıyor. Şimdi bizim evde de buna örnek var. Normalde benle hanım daha iktidarlıyız, daha güçlüyüz. Ama evde kimin için pervane oluyoruz? Bizden daha güçsüz olan çocuğumuz için pervane oluyoruz. Demek acizlik ne kadarsa Allah rızkı o kadar ayağına veriyor. Bu da gösteriyor ki, tekrar söyleyeyim, rızık kazanılmaz ancak verilir. Buyurun devam edelim. hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Şimdi toplumun en büyük derdi geçim derdi. Bir de buna hırs eklenirse ne olacak? Hiç doymayacak. Komşulara bak ne aldılar, bunlara bak ne yediler. Bak onlar buraya, biz buraya, siz buraya. Hırs ile onu da istiyorum, onu da alalım, onu da alalım, bunu da alalım diye onların peşinde koşturmaktan huzur kaçıyor. Buna zıt olarak şöyle deniliyor. Eğer dünyanın rahatını istiyorsan neyi terk et? Hırsı terk et. Peki bu demekle olacak bir şey mi? Ben bugün hırsı terk ediyorum. Oldu mu? Olmaz. Peki nasıl olacak bakalım. Hırsı terk etmenin yolu yine neticede saklı. Bir insan her şeyin Allah'tan olduğunu bilirse ancak o zaman hırsı terk edebilir. Şimdi bazen oluyor değil mi yani? İnsanın kalbine öyle ya da böyle hırs geliyor. Hep dünya malı konuşuyoruz da dünya malı olmak zorunda da değil. Seninle benzer işler yapan bir grup muvaffak oluyor. Ne yapıyorsun? Hemen kalbinde rahatsızlık hissediyorsun. Niye? Çünkü dünyada elde edilecek mal mülk sınırlı olduğundan neden benim değil, neden onun diyorsun. Ama ahirette bunlar sınırlı değildir. Allah verse verse bir şey eksilmez. O yüzden ahiret işlerinde hırs etmek
saçmalık ve mantıksızlıktır. Şimdi demek ki bir insan neticeleri Allah'tan bilip hırsı terk etmedikçe mutluluğa erişmesinin imkanı yok. Hırs ile devam edenlerin de nasıl mutsuz olup nasıl yıkıldıklarına buyurun birlikte şahit olup izleyelim. Ne diyor merhum Necip Fazıl? Kudret onun, gayrından ne mecvar ne tuvan, alim ilmine yansın pazusuna pehlivan diyor. Hırs iki şeriata da aykırı demiştik. Hem şeriatı fıtriyeye hem de şeriatı Ahmediye'ye. Onun üzerine biraz daha ekleme yapalım. Hırsın içerisinde Allah'ım sen niye böyle veriyorsun, niye bana vermiyorsun, niye ona veriyorsun gibi gizli bir şirk olduğundan dolayı insan ahirete kalmayıp dünyada da muaccel bir cezasını görebiliyor. Neden hırsın sonucunda dünyada tokat yiyoruz biliyor musunuz? Yiyoruz ki ahiretimizi kaybetmeyelim diye. Şimdi bir insan ateşe sürekli odun atarsa ne olur? Ateş baş edilmez noktada büyür. Peki hırslı bir insana her istediğini verirse ne olur? O hırs baş edilmez noktaya gelir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin hırslı bir insana istediğini vermemesi rahmetten. Çünkü dikkat edin, dünya namına bir şeyi isteyip ulaşamayanlar verilmemenin neticesini Allah'tan biliyor bak. Çocuk vermedi nasip ya. Ne yapıyor sürekli? Dua iltica ediyor. Vermedi yani Allah. Sağlık vermedi ama Allah'tandır. Ben ona iltica ediyorum diyor bak. Ama hırs ile istese, daha önce bir örnek söylemiştik. Çocuğu işte bilmem kaç yıldır olmuş. Doktorum senin sayende, sen olmasan olmazdı. Sen yarattın, sen yaptın diye teşekkür ediyorlar. Bu neyin alameti? Hırsın alameti. Demek Allah bir kula hırs ile her istediğini verse o kişi sebepleri aynı ölçüde tutulacak, Allah'ı unutacak. Demek ki Allah'ın bu ölçüde vermemesi aslında vermesidir. Vermiyor ki Allah'ı unutmayalım diye. Evet, buyurun devam edin. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir servet-i ribai ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet-ü sefalet, katlü ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Bu hadis değildir. Nedir? Darb-ı meseldir. Karışıyor bazen, o yüzden söyledim. Evet. Umumun nazarında bir hakikati amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Mal istiyorsan kanaat test ediyor. Şuunat-ı ilahi diye bir kavram var. Allah'a ait işler demek. Bunun bizdeki karşılığı nedir? Hisler ve duygulardır. Allah Azze ve Celle kendindeki bazı sıfatların ve isimlerin damlasını, mikyasını, ölçüsünü bize vermiştir ki o hal ile Allah Azze ve Celle'deki ilahi halleri anlamaya çalışalım. Şuradan ihtiyacı olduğu için para dilenen bir kardeşimiz geldi. Sıksın dedi bana bir 50 kağıt. Dilenci abi bu. Nasıl rahatsız ediyor ama seni? Böyle de dilenci olmaz ama dilenci dediğin ihtiyaç sahibi olur. Şöyle dedi böyle dedi verdin. Dedi param bu dedi. Çıkar bir 100 daha 200 daha 300 daha en son. Böyle dilenci olmaz dersin. Bu hırs ile benden istiyor dersin. O 50'yi de alıp şöyle fotokopisini çeker gönderirsin adamı. Yeter uzak dur benden diye. Hırs ile istiyor çünkü hırs ile. Peki başka bir tanesi gelse şöyle mazlum bir halde. Ya desen kardeş neyin var? Yemek yemedim dese. Bir 50 verirsin çıkarır bir 50 daha bir 50 daha verirsin. Sonra dersin ki ya ben her gün geçerken bu kardeşimi de doyurayım dersin. Hırs ile istemeyen elde ediyor. Hırs ile isteyen usandırıyor. Şimdi bizde böyle bir hal var mı? Var değil mi? Peki sizde böyle bir hal varsa hırsın sonucundan doğan. Allah'ta nasıl bir hal vardır? Hırs ile isteyen sizi bu şekilde rahatsız ediyorsa demek şuunat-ı ilahiye de uygun ve muvafık olmuyor. Devam edelim okumaya buyurun. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. İki kişi giriyor. Biri ne? Ehli kanaat. Ehli kanaati anladınız mı? Ehil geldi mi artık kalbinde o hal var demek. Dışarı nasıl hava? Buz gibi. Sibirya soğuğu gibi. O kanaat sahibi olan, ehli kanaat olan diyor ki ya beni şu içeride köşeye alsa şöyle üşümesen bana yeter. Devam. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. Kapının önüne bir de iskemle koysa otursam lütuftur. Devam. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. Bir hakkı var mı o evde? Hiçbir hakkı yok ama ne yapıyor? Ben bu kapıdan girerim en baş köşeye otururum. Niye? Hırs var çünkü. Peki ev sahibi sizce nasıl düşünür burada? Siz ev sahibi düşünün kendinize. Sen ne yapıyorsun der ya. Kimsin de benim evime böyle giriyorsun? Hırs ile giriyorsun der.
O kapıdan da kovar. Buyur. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Bakın dikkat edin. İşine neticede bitiyor bak. Girmişler, neticeyi beğenmiyorlar. Hırsın anlaşılacağı yer netice. Buyurun. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Yani beni evde kapının önünden aldı diye teşekkür etmesi lazımken bir de kızıyor. Beni nasıl aldı da içeri böyle oturttu. Bizde de öyle olmuyor mu? Allah bana hayat vermişken sordu mu diyoruz. Haşa. Sen yoktun ki, sen kime soracak yani? Ne kadar önemsiyoruz kendimizi ya. Yani hırs ile hep gözümüzü en yükseklere dikmişiz ki. Demek bizim kulluğumuzu beğenmeme sebebimiz bile hırstan kaynaklı. Ya beni yarattı, niye böyle bir hayat verdi? Allah Allah, kapıdan içeri almış seni. Yokluktan varlık alemine getirmiş. Bir dişini sıksan sonsuz var edecek seni. Ama biz Allah'ın vermedikleriyle o kadar meşgulüz ki verdiklerini göremiyoruz ya. Kapının içerisinden almış. Dışarı karkış kıyamet fırtına bize medet etmiş, acımış, kapıdan içeri almış. Bu kısmı göremiyoruz. Neyden göremiyoruz? Hırstan gözümüz burada. Ben de bu adam gibi olacağım. Ben de şunun gibi olacağım. Resulü Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olmaya çalışsak halbuki hırs marazdan da kurtulacağız. Bu noktada 2-3 tane hadis okumak istiyorum size. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Neden? Hırs yapıyorsun işte. Bu Allah'ın üzerindeki nimeti hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Bu sefer beğenmiyoruz değil mi? Ya buna niye böyle verdi, bana böyle verdi diyoruz ya. Fatih'in saçlarının güzelliğine bak, benim saçlara bak, dökülüyor diyoruz. Şimdi burada bakmayın derken var ya, hiç nazara bile almamak lazım Ömer, biliyor musun? Sizden birinin mal ve yaratılmış itibariyle kendisinden üstün olan kimseye bakarsa ardından kendisinden daha düşük derecede olana baksın diyor bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Hırsa kapılırsın. Bu sefer olmayanı istersin. O eve girdin ya, kendini hak sahibi zannedersin. Allah'ım beni buraya koy dersin. İşte bunun adı hırstır. Verirken sana mı soracak ya? Seni verirken sana sormadığı gibi başka şeyleri verirken de sana sorması icap etmiyor. Bir de Risale-i Nur'da ufak bir yer var. Hırsı en çok doğuran meselelerden bir tanesi. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Osmanlı zamanında ilim görmüş bir alime soruyorlar. Bu kadar kitabı hıfzedebilmenin sebebi nedir yani? Biz anlayamadık diyor. Alim cevap veriyor. Biz Osmanlı medreselerinde ders almaya başladığımızda dersten önce bize yolda nasıl yürünür onu öğrettiler diyor. Başın nasıl eğilecek, gözün nereye bakacak, harama, senin olmayana, dışarıdaki şeylere nasıl nazar edilmeyecek onu anlattılar diyor. Onu anlatılınca göz temiz kalıyor, göz temiz kalınca zihin temiz kalıyor. Hem hırsa girmiyorsun hem de o zihne ne doldurmak istersen, hangi ilmi doldurmak istersen onu doldurabiliyorsun. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür ve geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Çünkü hayalin gitti mi? Hayalin gittiyse senin artık. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Hırsın tarifi işte. Demek olay buradan başlıyor, buradan. İki adamdan konuşmuştuk. Adamın birisi kanaat sahibi, İskemberiye. Diğeri hırs sahibi. Beni en başa koy, ben razı gelmem diyor. Buyurun devam edelim. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hırslı adam değil mi? Beni nasıl baş köşeye almazsın? Ya seni kapıdan almış yani. Sen ona bir şükret. Evet. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. İstiskal artık soğuk durmak demek. Birinci adam mütevaziyane giriyor. En aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Burada da böyle olmuyor mu? Kapıdan mahcubane biri geldiğinde ya babam olur mu ya? En baş köşeye edemiyor muyuz? Bizde de var bu haller. Madem bu hal bizde var, bu hal şeriat-ı fıtriyedir. Allah Allah. Evet. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüd eder. Bakın İbrahim 7'de diyor ki şükredin arttırayım diyor. Aynı şey değil mi? Teşekkür ettikçe ne yapıyor? İskemleyi daha yukarı çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar namaz kılıyor ya. Şifa-i Şerif'te Duha suresinin sebebin nüzulünden bir tanesi de bu diye geçiyor. Sabahlara kadar artık bir insanın takatinin yetmeyeceği kadar ibadet etmesi. Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah artık bitkin hale gelene kadar. Sen cennette müjdelisin, ihtiyacın var mı deyince. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Allah Allah. Şükredin arttırayım. Tam onun örneği değilmiş okuduğumuz. Allah aşkına ya. Devam. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır. Zemin yüzü bir sofra-i rahmettir. Derecat-ı erzak ve merati-bi nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir.
Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istiskal edip vermemek, Konuştuk. Evet. diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Kalbimde niye hissediyorum? Şunat-ı ilahiyeyi idrak için. Allah Allah. Evet. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün uykunu kaçırırsın. Beyler bakın çok ilginç bir şey ya. Hırsın girdiği alanları gördünüz mü? Rızka girdi, kainat mertebelerine girdi, şimdi uykuya bile giriyor ya. Bu işte iman bu, akaid bu, tevhid bu. Bunları bilmedin mi? Olmuyor işte, olmuyor. Bir şeyleri ezberlemekle olmuyor. Buralarda kendini tedavi edip zaaf-ı imanı çözmek zorundasın. Olmuyor. Bak burada diyor ki gece vaktinde ben yatayım desen hırs ile yatamıyorsun diyor. Bunun en büyük örneği İrfan'la benim. İrfan'ın düğmesi var. Çoğu zaman ışığı kapatmaya kalktığında ışık sönmeden İrfan uyumuş oluyor. Ben de sabahlara kadar ay şöyle uyuyayım böyle uyuyayım deyip 40 takla atıyorum. Şimdi neden biliyor musunuz? Az önce 2 tane şeriat konuştuk. Şeriat-ı fıtriye, şeriat-ı Ahmediye. Uyku dediğiniz olay fıtri bir haldir. Fıtri hal ne demek? İçten gelen haldir. İçten gelen fıtri bir hali dıştan gelen bir müdahaleyle çözemez. Yumurtadan civciv çıkması fıtri bir haldir. İçeriden kırılırsa civciv olur, sen dışarıdan kırarsan anca bir yemelik omlet olur. Uyku içten gelen fıtri bir haldir. Şimdi rica etsem hemen uyuyabilen var mı? Hemen şimdi uyur musun? Uyuyamazsın çünkü fıtri bir haldir. Fıtri haller hırs ile bozulur. Rica edersem hemen ağlayabilir misin? Neden? Fıtri bir hal. O zaman rica edersem hemen gülebilir misin? Hayır, neden? Fıtri bir hal. İrfan ayeti okuyayım mı? Necim 43. Güldüren de odur, ağlatan da. Niye? Fıtri haller Allah'ın elinde. Birçok insanın Allah için neden ağlayamadığını şimdi anladın mı? Güldüren de odur, ağlatan da. Peki sen Allah'ın bunları yaratmasına neyle engel oluyorsun? Nasıl kesiyor, biçiyor her şeyi hırs, değil mi? Şimdi biz dedik ki Allah'tan hırs ile istemeyin. Peki nasıl istemek lazım Allah'tan? Acz ile, hem de sonsuz ısrar ile. Ya Rab bahtına düştüm. Aynı şeyi 1000 kez istesen deriz ki 1000 kez daha iste. Sabahlara kadar istesen deriz ki öbür sabah da iste. Bahtına düştüm ya Rab. Sen elimi bırakma ya Rab. Sen medet et ya Rab. Gözünü kırparken bile Allah'tan istesen öbür gözünü de unutma deriz, o kadar az. İyi de az önce bu kadar fazla bir şeyin istenmesi hırs dedik. Hayır, hırs neticede olur dedik, gayrette olur demedik. Sen birçok şeyi isteyip sebeplere yapıştığında Allah senin o halini hiç sevmiyor, hiç beğenmiyor. Sebeplere tapan bir adam gibi oluyorsun adeta. Ama sen bir şeyi ısrarla isteyip neticesini Allah'tan bildiğinde Ya Rab bahtına düştüm, bana yardım et. Ben mücrim dahi, günahkar dahi olsam ayarın ocağına gitmedim, onun ateşinde yanmadım. Başıma ne hal gelse ancak senin ateşinde yandım dersen işte bunun ısrarlı istenişine de kulluk denir. Ve o kul öyle olur ki neticeye karışmaz. Ve neticeye karışmayan kul der ki verir, nimettir. Vermez, nimettir. Vereceğini geciktirir, nimettir. Vereceğini değiştirir, nimettir. İnanan için Allah'tan gelen her hal nimettir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.